Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Fed Başkan Yardımcısı Richard, enflasyonda görülen yükselişin geçici olduğunu kanıtlayacağını söylerken, Fed yardımcısının yaptığı güvercin açıklamalar sonrasında ons altının yukarı yönlü hareketlerini güçlendirdiğini gördük. ETF yatırımcılarının tekrardan altın almaya başlaması, genel beklentinin ons altında da yükselişin devam etmesi yönünde. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1900 dolar ve 1910 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1890 ve 1883 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Bu ETF yatırımcıları dediğimiz yatırımcılar uzun vadeli piyasalarda işlem yapan yatırımcılardır. Gram altın tarafında ise ons altının gün içerisinde yükseliş gerçekleştirmesi ve dolar Türk lirası kurundaki yukarı yönlü hareketlerin hızlanmasıyla birlikte gram altında da 519 Türk lirası seviyelerini gördük. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi ons altın tarafından fiyatlamaları etkileyebilir. Ons altında teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 520 ve 530 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 510 ve 500 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, fiyat baskılarının zorluk çeken sektörlerin dışına yayılması durumunda bankanın duruşunu yeniden düşünmesi gerektiğini belirtti. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısını da yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,4135 ve 1,4153 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,4090 ve 1,4075 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Japonya hükümeti tüketim harcamaları ve işletme koşullarına yönelik görünüm beklentisini düşürürken, genel görünüm beklentisinin düşürülmesi son zamanlarda ülke çapında yayılan salgının etkileri olduğunu düşünüyorum. Japonya'da hizmet üfe Nisan ayında %1 olarak gerçekleşirken, dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesinin durumunda 109,35 ve 109,50 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,95 ve 108,70 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a